Tabirlinin bu derinlemesine analizinde hepimizin evinde olan, her gün öylece önünden geçip gittiğimiz o sıradan cam parçasının çok daha ötesine geçiyoruz. Bugün bilinçaltınızın o gizemli kapılarını aralayan, ruhunuzun en derinliklerine inen mistik bir portaldan, yani rüyalardaki aynalardan bahsedeceğiz. Kendinizi keşfetmeye ve zihninizin karanlıkta kalan köşelerine biraz ışık tutmaya hazır olun. Hiç durup kendinize şu soruyu sordunuz mu? Aynaya baktığınızda gerçekten kimi görüyorsunuz? Sadece yüzünüzü mü, yoksa o derinlerde yatan gerçek sizi mi? Biliyorsunuz, rüyalarda ayna görmek öyle yüzeysel bir falcılık muhabbetinden çok daha fazlasıdır. Aslında bu sembol doğrudan ruhunuza, en gizli korkularınıza ve en yüksek potansiyelinize tutunmuş devasa bir mercek. 1. Bölüm. Rüyada aynanın genel anlamı. Pekala, hadi bu konunun derinliklerine biraz inelim. Rüyadaki bir ayna, inanın bana, asla sadece bir cam tabakası değildir. O, sizin öz farkındalığınızın, içsel hesaplaşmalarınızın ve gizli iç dünyanızın kusursuz bir yansımasıdır. Adeta artık kendinizle yüzleşme vaktinizin geldiğini fısıldayan güçlü bir uyanış çağrısı. Yani rüyanızda ayna gördüyseniz, zihniniz kendi ruhunuzun o karmaşık labirentlerinde dolaşıyor demektir. Bu durum hem en güçlü yanlarınızı kucaklamanız hem de herkesten sakladığınız kusurlarla yüzleşmeniz gerektiğine işaret eder. Ayna sadece sizi de yansıtmaz, çevrenizden aldığınız enerjileri ve dış dünya ile olan ilişkilerinizi de gösteren inanılmaz bir barometredir. 2. Bölüm. Psikolojik ve dini yorumlar. Şimdi burada asıl ilginç olan nokta şu. Modern psikolojiyle geleneksel bilgeliğin o muazzam zıtlığı ama bir yandan da nasıl kusursuzca örtüştüğü. Bir tarafta ünlü psikanalist Carl Jung'un o meşhur gölge arketipi var. Jung'a göre yansımamızda gördüğümüz o karanlık figürler aslında kendimizde asla kabul etmek istemediğimiz, halı altına süpürdüğümüz yönlerimiz. Diğer tarafta ise İslam alimi İmam Nablusi'nin muazzam yorumunu görüyoruz. O, aynayı bir kalp aynası olarak tanımlıyor. Yani kişinin niyetini, vicdani hesaplaşmasını ve kalbinin ne kadar temiz olduğunu yansıtan bir araç. Düşünsenize, biri zihnin karanlık odalarına ışık tutarken, diğeri doğrudan ruhun saflığına odaklanıyor. Ve bu harika felsefi derinlik kadim bilgelikte de karşımıza çıkıyor. Antik Yunan'da Sokrates'in o meşhur kendini bil öğüdünü düşünün, aslında hepimizi bu içsel aynaya bakmaya zorluyor, öyle değil mi? Budizm'de ise zihin, her şeyi yansıtan ama hiçbirini saklamayan bir ayna olarak betimlenir. Yani anlayacağınız, rüyada ayna görmek, felsefi anlamda tamamen zihni berraklaştırma, aydınlanmaya ulaşma ve kendi hakikatini bulma çabasının ta kendisidir. 3. Bölüm. Sık görülen ayna senaryoları. Teori kısmı harika ama biraz da işin pratiğine bakalım. Zihninizin size gönderdiği o özel şifreleri çözmek istiyorsak, aynanın tam olarak ne durumda olduğunu incelememiz şart. Fiziksel durum, rüyanın tüm anlamını değiştirir. Mesela pırıl pırıl parlak bir ayna mı gördünüz? Harika haber. Bu şeffaflığı, tertemiz bir kalbi, umudu ve zihinsel berraklığı simgeler. Ama ayna buğuluysa, işte o zaman zihinsel bir bulanıklık, kararsızlık ve manevi şüpheler yaşıyorsunuz demektir. Geleceği pek de net göremiyorsunuz. Peki ya ayna kırıksa? Bu çok net bir uyarı levhası. Hayatınızdaki bir dönemin kapanışına, aile içinde yaşanabilecek ufak tefek sürtüşmelere veya geçici bir aksaklığa hazır olun. İşte buradaki en can alıcı nokta şu. Düşünün, aynaya bakıyorsunuz ama kendi yüzünüz yerine tamamen yabancı birinin yüzünü görüyorsunuz. Gerçekten ürkütücü değil mi? Bu senaryo, psikolojik olarak zihninizin kendi kabullenemediği özelliklerini dışarı yansıttığının, yani bir nevi projeksiyon yaptığınızın kanıtıdır. Aynı zamanda hayatınıza girecek yeni bir dış etkinin, belki de çevrenizdeki insanların yargılarının sizin hayatınıza ne kadar fazla sızdığının devasa bir uyarısıdır. 4. Bölüm. Zaman ve mekan etkisi. Rüya analizlerinde bağlam kesinlikle her şeydir. Aynayı nasıl gördüğünüz kadar o rüyayı ne zaman gördüğünüz de işin rengini tamamen değiştirir. Zamanlamanın etkisine şöyle bir bakalım. Eğer rüyanızda sabahın o ilk ışıklarıyla parlayan bir ayna gördüyseniz, bu ilahi bir berraklığın, içsel aydınlanmanın ve umut dolu yeni başlangıçların müjdecisidir. Fakat rüyanızı gecenin zifiri karanlığında gördüyseniz, işte bu doğrudan bilinçaltınızın en karanlık köşelerinden yükselen gölge yönlerinizi ve yüzleşmekten köşe bucak kaçtığınız o en derin korkularınızı temsil eder. Tabii aynayı bulduğunuz yer de inanılmaz kritik. Evinizdeki bir ayna daha çok aile içi dinamiklerini ve kişisel huzurunuzu merkeze alır. Ancak o aynayı iş yerinizde, ofis masanızda falan görüyorsanız,
Aman dikkat! Kariyerinizdeki rekabete, belki de arkanızdan dönen gizli oyunlara karşı gözünüzü açık tutmanız gerekiyor. Peki ya aynayı bir ormanın derinliklerinde, doğanın tam kalbinde bulduysanız? O zaman size harika bir haberim var. Çok derin ruhsal bir uyanışın eşiğindesiniz ve içsel bir barış arayışına girmişsiniz demektir. 5. bölüm. Duygular ve uyarı mesajları. Şimdi bir sonraki adıma geçelim ve işlerin nasıl bir boyut kazandığını görelim. Rüyada ne gördüğünüz kadar gözlerinizi açtığınız o ilk saniye ne hissettiğiniz de şifreyi çözen asıl anahtardır. Size şunu sormak istiyorum. Hiç kendi yansımanızdan dehşete düşerek böyle kan ter içinde uyandığınız oldu mu? Eğer aynaya bakıp mutlu ve huzurlu uyandıysanız sorun yok. Özbenliğinize tamamen barışıksınız. Fakat o korkuyla, o kaygıyla uyandıysanız işte bu bilinçaltınızın size gönderdiği çok ama çok sert bir uyarısı. Zihniniz adeta yakınıza yapışıp bastırdığın endişelerle, çözülmemiş travmalarınla ve yaşadığın kimlik krizinle artık yüzleşmek zorundasın diye bağırıyor. Unutmayın, duygular asla yalan söylemez. Ve son olarak 6. bölüm, kendi yansımanızı çözümlemek. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra sıra kendi kişisel rehberinizi oluşturmakta. Zihniniz size kapalı bir zarf verdi, şimdi o zarfı nasıl okuyacağınızı öğrenme vakti. Kendi rüyanızı çözmek için şu 3 basit ama hayati adımı uygulamanız yeterli. 1. Aynanın durumunu hatırla. Pırıl pırıl mıydı yoksa tuz buz mu olmuştu? 2. Çevreyi ve zamanı not et. Neredeydin? Gündüz müydü, gece mi? Ve 3. En önemlisi, uyanış duygunu analiz et. Gözlerini açtığın o ilk saniyedeki hissin tam olarak neydi? Ayna sadece bir cam parçası değil, kendi kişiliğinizi, hayat yolunuzu ve gerçek potansiyelinizi anlamanız için zihninizin size sunduğu en mükemmel psikolojik araçtır. Her rüya, kendi içimize yaptığımız eşsiz ve kusursuz bir yolculuk. Hakikati yansıtan, hem doğrularımızı hem de yanlışlarımızı acımasızca ama bir o kadar da iyileştirici bir şekilde yüzümüze vuran bu gizemli sembolün sırrını artık biliyorsunuz. Şimdi geriye sadece tek ama koca bir soru kalıyor. Peki, bir sonraki rüyanızda o aynaya bakmaya ve kendi gerçekliğinizle yüzleşmeye cesaretiniz var mı? Tabirli kanalımızdaki bu analizi faydalı bulduysanız yorum yapmayı, bu videoyu kaydetmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki rüya yolculuğumuzda görüşmek üzere.